Merhabalar, ben Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Klinik Simülasyon Merkezi Eğitim Hemşiresi Tuğba Emlek. Bugün sizlere yabancı cisim aspirasyonuna nasıl müdahale edilir bundan bahsedeceğim. Yabancı cisim aspirasyonunda öncelikle tıkanmanın tam bir tıkanma mı yoksa kısmi bir tıkanma mı var, buna karar vermemiz gerekiyor. Kısmi bir tıkanıklık olduğunda hasta az da olsa konuşabilir, öksürebilir, az da olsa nefes alabilir ve hırıltılı bir şekildedir bu solunum sesi. Ve bunda müdahale yapmıyoruz. Sadece öksür öksür diye teşvik ediyoruz bunu. Tam tıkanan bir yetişkinde hasta öksüremez, konuşamaz, nefes alamaz ve elleri boynundadır, boğuluyorum işareti yapıyordur. Böyle bireyle karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken hemen hızlı bir şekilde çevremizden acil yardım talep etmesini istiyoruz. Biz kendimiz hemen hastanın yanına gelip elimizi göğsünün altından böyle kavrayıp öne doğru eğdiriyorum ve iki küreğin arasına elimizin ayasıyla 5 kez vur yapıyorum. Tekrar ağzını kontrol ettiğimde, tıkanıklığın devam ettiğini gördüğümde hemen arkasına geçip ellerimle vücudunu kavrayıp baş parmağımdan hemen böyle bir çıkıntı oluşturup sternumun bittiği yerle göbek deliği arası diyaframa tam olarak bu şekilde yerleştiriyorum ve diğer elimi kavrayıp hemen 5 kez bası uyguluyorum. Helmik manevrası yapıyorum. Evet, çıkmadığını gördüğümde yine bunu döngüsel bir şekilde devam ediyorum. Peki çocuklarda, yani 5 yaşından küçük veya 20 kilonun altındaysa bir çocuk, bir yöntem biraz değiştirilmelidir. Yani ilk baktım tıkanıklık olduğuna, tam tıkanıklık olduğuna karar verdim çocukta. Hemen yanına geliyorum, göğsünün altından elimi bu şekilde kavruyorum, eğdirip iki kürek arasına 5 kez vur yapıyorum. Bakıyorum çıkmadığını gördüğümde hemen arkasına geçiyorum ama diz çöküyorum. Diz çöküp hemen diyaframa elimdeki çıkıntıyı hemen koyup bu şekilde 5 kez Helmik manevrası yapıyorum. Çıkmadığını gördüğümde bunu döngüsel bir şekilde yabancı cisim çıkanana kadar, biz tükenene kadar devam ediyorum. Peki 1 yaş altı bebeklerde nasıl yapıyoruz? Bebekler normalde 9-10 kilogram ağırlığındadır. O yüzden işlemi kontrollü yapmak için öncelikle kendimize oturacak bir yer buluyoruz. Sonrasında bebeğimizi aldık. Hemen elim göğsüne gelecek ve iki elimde, iki parmağım da bu şekilde ağzını açtıracak şekilde ata biner gibi kolumun üzerine yatırıyorum. Ve iki küreğin arasına elimin ayasıyla 5 kez vur yapıyorum. Sonra baş ve omurgasını da kontrol ederek şu şekilde diğer kolumun üzerine alıyorum. Ve iki göğüs ucundan, baktım yabancı cisim çıkmadı, iki göğüs ucundan aşağı doğru bir V yapıyorum. İki parmağımla 5 kez vur yapıyorum yine. Tekrar çıkmadığını gördüğümde yine döngüsel olarak işlemime devam ediyorum. Ne zamana kadar? Yabancı cisim çıkana kadar bu uygulamaya devam ediyorum. Yabancı cisim aspirasyonuna müdahalemiz bu şekildeydi. Eğer yetişkinde, çocukta ve bebekte uygulama esnasında bilinç kaybı oluşursa temel yaşam desteğine başlamamız gerekiyor. Ve bugünkü eğitimimiz bu kadar. Başka bir eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.